Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Kingshot videosuyla daha tekrardan sizlerleyiz. Arkadaşlar, Kingshot oynamayı düşünen ya da uzun zamandır oynayan, para yatıran ya da yatırmayan herkesin bu videoyu bilmesi ve öğrenmesi gerekiyor. Oyunda birikim yapmak diye bir şey var. Yani oyunda kaynaklarımız, hızlandırmalarımız, elmaslarımız ve diğer öğelerimizin her biri çantamızda birikiyor. Bunlar geldiği gibi kullanırsak hata yapmış oluruz. Çünkü çantamızda biriken parçaları kullandığımızda hızlandırmaları ya da kaynakları direkt olarak gücümüz artar. Ama oyunun başında ya da herhangi bir kısmında sadece güç artışı istemeyiz. Çünkü oyuna düzenli olarak ve arada sırada gelen özel etkinlikler var. Oyuna sürekli olarak aktif bir şekilde özel etkinlik geliyor. Bu özel etkinliklerde eğer çantamızdaki malzemelerimizi kullanırsak o zaman hem bu etkinliklerden ödüller alırız hem de gücümüzü arttırmış oluruz. Aslında buradaki gücümüz çantamızda yatıyor. Çantamızda ne kadar çok birikimimiz olursa ve o birikimlerimizi doğru etkinliklerde doğru malzemeleri kullanarak en büyük güç artışını ve en büyük ödülleri almış oluruz. Her oyuncu tipinin oynaması gereken doğru etkinlikler vardır. Size şimdi oyundaki tüm etkinlikleri, oyunun başından sonuna kadar ki tüm etkinlikleri görseller halinde vereceğim ve bu etkinliklerde neler yapmanız gerektiğini tek tek anlatacağım. Umarım bu seri, bu rehber hepinizin işine yarar ve bu videoyu sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız herkesin işine yaramış ve çantasındaki malzemeleri boşa kullanmamış olur. Bu videoyu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beğenip yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar oyuna ilk başta başladığımızda bir gelişim yolu etkinliği bizi karşılıyor. 5 gün boyunca 3 tane görev türü açılıyor. Her bir görevi tamamla ve ödülleri kazan sistemiyle ilerliyor. Puan kazanarak ödülleri alıyoruz ve VIP ekstra VIP seviyemiz yüksekse de fazladan parçalar alıyoruz. Alınmayan ödüller etkinlik sonrasında çantamıza geliyor. Toplam 7 gün sürüyor. Ee, Burada size şu şekilde gösterebilirim. Birinci günün görevleri günlük giriş yaptığınızda, şehir merkezinizi yükselttiğinizde, ikinci gün kahraman yükseltmeleri, arena savaşları, üçüncü gün asker eğitimi, istihbarat görevleri yani bilgi görevleri, dördüncü gün akademi geliştirmeleri, teknoloji geliştirmeleri, beşinci gün rally katılımı ve hızlandırmalar. Ekstra VIP puanına sahipseniz yani elmasla VIP'inizi yükseltirseniz de VIP'teki ödülleri alabilirsiniz. Oyunda ilk başta elmasınızı VIP'e basabilirsiniz. Ama çok fazla yatırım yapmanızı, VIP'i hızlıca yükseltmenizi tavsiye etmem. Çünkü bu oyunda VIP çok önemli değil. En fazla VIP 2, VIP 3'e kadar gelip burada ekstra ödülleri bir hafta içinde alabilirsiniz. Ama bu etkinlikte çantadaki birikimlerimizi kullanmayacağız. Sadece oyunda günlük, günübirlik yapabileceğimiz şeyleri yapacağız. Çantadaki herhangi bir şeyi kullanmayacağız. Çünkü bu etkinlikten gelen ödüller bizim için oyun başına çok değerli değil. Bu etkinlik bittikten sonra bizim karşımıza bu şekilde bir etkinlik geliyor. Etkinliğin temel amacı güç kazanarak buradaki aşamalara ulaşıp toplamda 4 milyon güce ulaşırsak bize bir şehir görünümü veriyor. Ve bu şehir görünümünü aldığımızda ise bize ekstra kaynak toplama bonusu veriyor. Ben bu etkinliği hiç beğenmiyorum. Burada asker gücü, kahraman gücü, teknoloji veya yapı gücüyle yükselttiğimizde bir hafta içinde 4 milyon güce ulaşmamızı istiyor ama bence acele etmeyin. Bu şehir görünümünü almanıza ihtiyacınız yok. İnanın bu oyunda %5'lik bir kaynak toplama hızı sizi hiçbir şekilde hiçbir yerde öne geçirmeyecektir. Çantanızdaki birikimlerinizi bu tarz bir etkinlikte basıp boşa harcamayın. Çünkü zaten çok rahat bir şekilde oyunun orta, erken veya ilerleyen kısımlarında kaynak toplayabileceksiniz. Bir sonraki etkinliğimiz ise War Preparation Event. Bu tarz etkinlikleri ben görseller olarak hem Türkçe hem İngilizce çevirmeye çalıştım ama siz de buradaki görselleri ekran resmi alarak çevirebilirsiniz. Zaten şu şekilde bir görseli buradaki etkinlik takvimine geldiği zaman kesinlikle kontrol edin. Burada bir sonraki gelecek etkinliklerin ne zaman geleceği gözüküyor. Buradaki simgelere bakarak hangi etkinliğin geleceğini ve o etkinlikteki görevlerin ne olduğunu görebilirsiniz. Bunlar yeni başlayan bir etkinlikler. Bu etkinlikler yeni başlayan eyaletlerde geçerlidir arkadaşlar. Çekiç ve hızlandırma kullanmamızı ister. Bir tane çekiç 800 puan, pardon, evet. Bir tane çekiç 800 puan veriyor arkadaşlar. Şehir merkezi 20 seviye olduktan sonra ancak kullanabiliyoruz. Ödül olarak ise birinci olabilirsek 50 bin elmas veriyor. İkinci olursak 30 bin elmas. Bizim bu tarz etkinliklerdeki ana düşünce yapımız kesinlikle şu olmalı. Gidip bu etkinliklerde 10. olmaya, 5. olmaya çalışmayın.
Bu etkinliklerde ya birinci olacaksınız ya da aşağıda hedef puanlar var. Hedef puana ulaştığınızda size yan ödüller verir. Elmaslar, çekiçler, kaynaklar ve hızlandırmalar. Her zaman kafa yapınız şu şekilde çalışsın. Ya birinci olacaksınız ya da hedef puanı alıp bir sonraki etkinliği bekleyeceksiniz. Eğer bu şekilde yaparsanız inanın bana elinizde hem çok fazla birikim olur hem de bu etkinliklerden 50.000 elmas yani çok fazla elmas birikimine sahip olabilirsiniz. Oyuna düzenli olarak 2-3 günde haftanın neredeyse 2-3 günü sürekli bu tarz etkinlikler geliyor oyunun başında. Gen 2'ye kadar. Gen 2 ne demek? Oyunun 50. gününde biz Gen 2'ye geçiyoruz. 3 yeni kahraman geliyor ve etkinliklerin sistemi değişiyor. Artık biraz daha farklı etkinlikler gelmeye başlıyor. O yüzden 50. güne kadar birçok farklı etkinlik gelecek. Ben size her birini burada göstereceğim. Ama hepsinin mantığı aynı. Sadece görevleri farklı olacak. İlk etkinliğimiz buydu. Eğer bu etkinlik gelene kadar yeteri kadar çekiç biriktirebilirseniz orada zaten bir çekiç bastığınızda kaç puan alabildiğinizi görüyorsunuz. Bu etkinlikler 2 gün sürüyor. Gidip hemen ilk gün elinizdeki tüm çekiçleri ya da birikimlerinizi kullanmayın. İkinci gün etkinliğin bitmesine böyle yarım saat, bir saat kala girin liderlik tablosuna bakın. Rakipleriniz kaç milyon puan yapmış? Sizin elinizdeki malzemeye bakın. Ne kadar puan yapabiliyorsunuz? Eğer rakiplerinizi geçip birinci olabilecekseniz etkinliğin bitmesine 2 dakika, 1 dakika ya da 30 saniye kala elinizdeki malzemeleri kullanıp birinci olun. Ama eğer yetmiyorsa sadece hedef puanları alın, ödülleri alın ve bir sonraki etkinlikler için birikim yapmaya devam edin. Bir sonraki etkinliğimiz şehrini planlı etkinliği. Yine oyunun erken aşamasında geliyor. Buradaki görevler ise güç kazanma. Sana diyor ki bina basarak güç kazan, araştırma yaparak güç kazan ya da asker basarak güç kazan diyor. Ben genelde bu tarz etkinliklerde oyun başında şöyle bir taktik yapıyorum ve kesinlikle araştırma sayesinde yani akademi sayesinde birinci oluyorum. Uyguladığım taktik ve strateji tamamen şu şekilde. Oyuna ilk başladığımız zaman da buradaki araştırmalar çok kısa süreler istiyor. Ben büyüme kısımlarını hiç atlamadan yapıyorum. Ama ekonomi kısmını hiçbir şekilde yükseltmiyorum. Çünkü buraya tıkladığımda 20 saniyede bitiyor. Bakın buralara geleyim. Buradaki 1,5 dakika sürüyor. Özellikle eyalette yani ittifaktaki oyuncuların çevrim içi olduğu bir anda eğer girerseniz oyuna yani özellikle mesela ayı avı saatinde girerseniz ittifakta çok fazla oyuncu çevrim içi olacaktır. Zaten siz bunu başlattığınız anda 17 dakika yardım tuşuna bastıktan sonra bu hemen bitecek. Sonra bir sonrakine geçeceksiniz. Ve bu sayede burada güç kazanarak o etkinlikten yüksek yüksek sıralara çıkabileceksiniz. Sadece bu sayede bile bu etkinliklerden 50.000 elmas kazanabilirsiniz. Aynı şekilde bunu savaşta da yapıyorum. Savaşa geldiğimde her birine birer tane verip aşağı doğru ilerliyorum. Artık buradakiler mesela 12 dakika istiyor. Bir tane verip aşağı iniyorum. Buralara geldiğimde 32 dakika istemeye başladıktan sonra süresi fazla olanları yapıyorum. Süresi az olanları o etkinlikler için yukarıda bekletiyorum. Sonra araştırma etkinliği geldikten sonra bunları basıyorum ve o etkinlikte birinci olup 50.000 puan kazanıyorum. Bunu siz de uygulayabilirsiniz. Şehrini planlı etkinliği de bir önceki gibi yine birinci olursanız 50.000 elmas veriyor. Ama eğer birinci olamayacaksanız hedef puanı alıp bırakıyorsunuz. Sonraki etkinliğimiz fazla mesai. Bu etkinliğimiz de yine bir önceki etkinlik gibi 2 gün sürüyor arkadaşlar. Bu etkinliklerin hiçbirini ikinci nesilde görmeyeceksiniz. Bunların her biri değişecek. Şu ana kadar gösterdiklerim ikinci nesilde olmayacak. Buranın görevleri de diyor ki hızlandırma kullan, araştırma için ve bina için hızlandırma kullan diyor. Ben hızlandırma kullanma etkinliklerini kesinlikle yapmanızı istemiyorum. Hızlandırmalarınızı bu etkinlik için saklamayın. Çünkü hızlandırma kullandığınızda bir dakikada bir puan yani 60 dakikalık bir hızlandırmada 60 puan alıyorsunuz. Ödül puan sistemi iyi değil. Bu etkinlik için kullanmanızı tavsiye etmem. Bunun ödülleri de bu şekilde. Sonraki etkinliğimiz güç kazanma etkinliği. Yine ikinci nesilde görmeyeceğimiz 2 gün süren bir etkinliğimiz arkadaşlar. Burada da diyor ki inşaat ile bir güç arttırırsan bir puan, araştırma ile bir güç arttırırsan bir puan, askerle bir güç arttırırsan bir puan. Yine bu etkinlikte de arttırabileceğiniz gücü hesaplayıp oynayıp oynamayacağınıza kendiniz karar verebilirsiniz. Ödülleri de bir önceki etkinlikle birebir aynı şekilde. Bir sonraki etkinliğimiz şehir gelişimi. Yine 2 gün süren bir etkinliğimiz ve Gen 2'de olmayacak bir etkinlik. Burada arkadaşlar yine inşaat hızlandırması kullan, eğitim hızlandırması kullan, araştırma hızlandırması kullan diyor. Ve burada şef donanımı artık açıldıysa hesabınızda şef donanımı da size puan verecektir.
Yine bu tarz bir etkinlikte 50.000 elmas almak biraz zordur. O yüzden bunu da oynamanızı tavsiye etmem. Bu arada bu görseller biraz oyunun eski görselleri olabilir. Ufak tefek değişiklikler varsa kusura bakmayın. Mantığını anladıktan sonra geri kalan her şeyi halledebileceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki etkinliğimiz yeni teknoloji geliştir. Diyor ki teknoloji geliştirerek bir puan bir güç kazan diyor. Sadece bu etkinlik geldiğinde örnek veriyorum arkadaşlar, pardon. Araştırma hızlandırması kullanırsan bir puan alıyorsun diyor. Araştırma hızlandırmanızı buna kullanacaksanız da hesabınızdaki araştırma hızlandırmasına bakarsınız. Yine sıralamaya bakarsınız. Kazanabiliyorsanız oynarsınız. Kazanamıyorsanız da hedef puanları alıp geçersiniz. Sürekli olarak hep kendini tekrar eden şeyler, hep aynı şeyler. Hızlıca ilerliyorum. Kahramanını güçlendir etkinliği. Kahramanını güçlendir etkinliği oyunun biraz daha ilerleyen kısımlarında ama Gen 2'den önce gelecek. Gen 2'den sonra bu etkinliği artık görmeyeceksiniz. Bunlar farklı bir etkinlikte hepsi birleşecek ve onların isimleri farklı olacak. Birazdan o kısma geleceğim. Burada ise arkadaşlar tamamen sistem şu şekilde ilerliyor. İşte mavi kahraman parçaları, mor ya da mitik, her birinin verdiği farklı puanlar var. Bence bunun için gidip oyunda hiçbir şekilde kahramanları basmayıp beklemeyin. Çünkü oyunun başında arenada sıralamaya girmeniz gerekiyor. Keşifte ilerlemeniz gerekiyor. O yüzden en azından mor kahramanlarınızın kendi parçalarına 3,5-4 yıldıza kadar basıp sonrasında bekletebilirsiniz. Bu etkinlik geldikten sonra rahatlıkla 50.000 elmas alabilirsiniz. Ama dediğim gibi oyun başındaki arena ve keşif için kesinlikle kahramanlarımızın yıldızlarını biraz yükseltmek gerekiyor. Bunun ödülleri de yine elmas ve hedef ödüllerimiz de burada. Burada çelik etkinliğimiz var. Burada artık diyor ki kahraman donanımına puan bas diyor. Kahraman TP'si kullanarak kahraman donanım TP'si. Kahramanlarınızın seviyesi değil arkadaşlar. Kahramanlarınızın seviyesini 50'den 60'a yükseltmenin hiçbir etkinlikte ödülü veya puanı ya da görevi yoktur. Ama kahraman donanımı için sadece oyunda bu etkinlik bir kere gelecek. Oyunun çok başında gelecek. Burada puan verecek ve bundan sonra hiçbir etkinlikte sizden kahraman donanımı için görev istemez. O yüzden sadece bu etkinlikte kullanabileceksiniz. Normalde kahraman donanımlarımızı biz oyunda sıfırlayıp tekrar istediğimiz gibi basabiliyoruz ve bunun bize herhangi bir maliyeti olmuyor. Ama bu etkinlik oyunun çok erken bir zamanında geleceği için kahraman sıfırlama henüz açık olmayacak. Yani kahraman donanımı sıfırlama. O yüzden bu etkinlikte de eğer yeteri kadar puan alabiliyorsanız basın. Yoksa bir sonraki etkinliğe biriktirin. Ama kahraman donanımlarınızı, kahraman donanım XP'lerinizi biriktirmenize gerek yok. Bunun ödülleri de bu şekilde. Burada silah kışlası diye bir etkinliğimiz var. Ee, Bunun ne olduğunu çok bilmiyordum ama şöyle bakalım. 2 gün sürüyormuş. Toplamda 3 tane görev var. Burada tılsımlar için puan veriyor. Yine çekiçler için bu puanı veriyor. Görebiliyorsunuz. Ödülleri de yine aynı şekilde bunlar ana ödüller. Buradakiler ise hedef puanlar. Burada artık yakındaki hayvanları, yaratıkları yen etkinliği. Burada oyunda birçok oyuncu hata yapıyor ve enerjilerinin hepsini buraya kullanıyorlar. Hayvan kesmeye çalışıyorlar. Bir tane hayvan öldürdüğünüzde bir puan, işte bir tane rally başlatıp kutup dehşeti kestiğinizde 3 puan. Arkadaşlar ilk başta şunu söyleyeyim, kutup dehşeti kesmek daha karlı. Çünkü bir kutup dehşeti için 25 enerji harcıyorsunuz. Ekstra bazı kahramanları kullanarak o enerjileri düşürebilirsiniz. Burada 3 tane kahramanda yani 3 enerjide 30 enerjide 3 puan alabiliyorsunuz. O yüzden kesinlikle rally başlatmak daha avantajlı. Ama bunun ödülleri 20.000 elmas ve buradaki alt ödüller var. O yüzden kesinlikle hiçbir anlamı yok. Yani elmas bile vermiyor. Anahtar ve kitap parçaları veriyor. Buradaki ana ödülde ise birinci olursanız sadece 20.000 elmas veriyor. Kesinlikle enerjilerinizi buraya kullanmayın. Oyundaki normal günlük oyunun size verdiği bedava şeylerle bunları zaten alabilirsiniz. Onun dışında kesinlikle oynamanızı tavsiye etmem. Bir sonraki etkinliğimiz All Out. Burada da birçok oyuncu hata yapıyor. Bu bir savaş etkinliği arkadaşlar. Ne kadar çok asker öldürürseniz o kadar çok puan kazanıyorsunuz ve puan karşılığında yine burada birinci olursanız 20.000 elmas alıyorsunuz. Askerlerimiz bizim için inanılmaz değerli. Özellikle oyun başında çok fazla etkinlik var. Bu etkinliklerde yüksek sıralama ve yüksek ödüller alabilmemiz için askerlere ihtiyacımız var. O yüzden kesinlikle gidip bu etkinlikte asker öldürmeyin. Sadece rakiplerimizin
farm yaptıkları yerlere saldırarak hem onların askerini yaralamış hem kendi askerinizi yaralayıp buradaki puan farkını arttırabilirsiniz. Ya da kendi bir farm hesabınız varsa o farm hesabınızdan sürekli olarak kendinize saldırarak burada puan kasabilirsiniz. Bunu yapıp yapmamak tamamen sizin elinizde. Bir sonraki etkinliğimiz ve en önemli etkinliğimiz, asıl oynayacağımız etkinlikler iki tane. Bunlardan birincisi Gen 2'den sonra gelen silahlanma yarışı. Ve bundan sonra da subay projesi diye bir etkinliğimiz var. Oyuna ne kadar para atıyorsanız atın arkadaşlar. Özellikle düşük ya da para atmayan arkadaşlar oyun hayatı boyunca sürekli bu iki etkinliği oynayacaklar. İlk etkinliğimiz silahlanma yarışı. Bu etkinliğimizin ödülleri 50.000 elmas arkadaşlar. Ama şöyle. Bu etkinliğimiz iki tane tipten oluşuyor. Haftada iki kere geliyor arkadaşlar. Pardon, iki haftada bir geliyor bu etkinliğimiz. Bir tanesi, çok pardon, Türkçesini okuyayım. Pazartesi başlıyor ve 2 gün sürüyor. Pazartesi ve salı. Tip 2 ise cuma başlayıp 2 gün sürüyor. Cuma ve cumartesi sürüyor. Bu tarz etkinlikler genelde oyundaki bazı farklı etkinliklerle aynı ana denk geliyor. Mesela ittifak hesaplaşması ya da farklı etkinliklerle, özel etkinliklerle birlikte geliyor. O zaman hem bu etkinlikte oynayıp hem diğer etkinlikte oynayıp iki etkinlikten aynı anda hem puan yapıp hem ödül kazanabiliyoruz. İlk etkinliğimizin yani tip 1'in görevleri bu şekilde. Buradaki görevleri şey yapabilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bunun bir de tip 2'si var. Bir sonraki gelen. Onun da görevleri bu şekilde arkadaşlar. Ama eyaletinize True Gold gelip gelmeye göre ödüller biraz değişkenlik gösterebiliyor. Bunun hedef puanı bu şekilde arkadaşlar. Artık bir yerden sonra sadece elmas değil, aynı zamanda şef donanımı ya da farklı farklı malzeme ödülleri de vermeye başlıyor. O yüzden bizim için en iyi etkinlik budur. Elmaslar bizim için olmazsa olmazdır. Birinci olursanız ise 50.000 elmas alıyorsunuz ve yanında ada parçası alabiliyorsunuz. O yüzden bu etkinlik bizim sürekli olarak oynayacağımız bir etkinliktir. Şimdi diyeceksiniz ki şeflerin salonu ya da KVK'nın hazırlığında bize kahraman parçası veriyor. Orada neden oynamıyoruz? Bu oyun çok fazla para yatırılan bir oyun. Balina diye isimlendirdiğimiz oyuna çok fazla paralar atan oyuncular o etkinlikleri size asla bırakmayacaktır. O tarz etkinliklerde sakın çantanızdaki malzemeleri kullanmayın. Sadece günlük ödülleri alıp bırakacaksınız ve bu tarz küçük etkinliklerde elmasın peşine düşeceksiniz ve bunları kazanacaksınız. Bir sonraki etkinliğimiz, diğer en önemli olan etkinliğimiz, bir öncekiyle birebir aynı, sadece görevleri farklı. Bu da iki tipten oluşuyor arkadaşlar. Bu da çarşamba ve pazar günleri geliyor. Her biri 2 gün sürüyor. Bunun ilk etkinliği tip A'sı bu şekilde sizden görevler istiyor. Bunları yapmanızı istiyor. Bir sonraki tip B'si ise bu görevleri istiyor arkadaşlar. Bu aşağıda yazan yazı benim kapattığım, serverınızın yaşına göre ödüller değişiklik gösterilecektir yazıyor. Bir sonraki hedef puanımızda gördüğünüz gibi hem elmas hem demirci çekici veriyor. Bu tarz etkinliklerde de yine bir önceki mantıkla aynı şekilde ilerleyeceksiniz. Ya hedef puana ulaşıp bırakacaksınız ya da etkinliğin bitmesine çok az dakikalar kala girip birinci olan arkadaşı geçip 50.000 elmas ödülünü, yani bunları ve ada parçasını alacaksınız. Bir sonraki etkinliğimiz KVK arkadaşlar. Hazırlık aşaması. Burada eğer birinci olursanız size hangi gendeyseniz, gen 1'deyseniz ilk başta Saul, işte gen 1'in ilerleyen kısımda 3 kere Amadeus geliyor. Gen 2'ye geçtikten sonra artık Gen 2 kahramanı, Gen 3'e geçtikten sonra Gen 3 kahramanı, sürekli olarak böyle bulunduğunuz gene göre o genin kahramanı ve biraz elmas verir. Bunlara hiçbir zaman oynamamanız gerekiyor. Oynamaya çalışırsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Ya buraya gidip 7. 8. 10. olmanın ve bu kahramanın 50 parçasını, 100 parçasını almanın size hiçbir faydası olmaz. Bir kahramanı 5 yıldız ya da 4 yıldız yapmadıktan sonra sadece kahramanlar kısmında durur, hiçbir işinize yaramaz. O yüzden burada da 5 gün boyunca arkadaşlar hedef ödülleri alıp bırakmanız gerekiyor. KVK kısmına illa oynayacaksanız size şu şekilde bir görsel vereyim. 5 gün boyunca basabileceğiniz en iyi senaryolar, en iyi şeyler kesinlikle bunlar. Bunu alıp ittifakta, Telegram gruplarınızda, Discord gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Ve krallık buffları var arkadaşlar. Krallık bufflarını da bu şekilde eğer aktif ederseniz bu etkinlikten en iyi şekilde faydalanmış olursunuz.
O yüzden bu görseli de ekran görüntüsü olarak isterseniz alabilirsiniz. Bir sonraki etkinliğimiz Allianz Brawl. Diyeceksiniz ki biz bu kadar elması diyelim ki senin dediğin etkinlikleri oynadık ve kazandık. Bu elmasları ne yapacağız? Arkadaşlar elmaslarımızı önceki videolarımda anlattığım gibi biraz VP yatıracağız. Belli bir seviyeye kadar VP yükselteceğiz. Daha sonrasında burada elmaslar kısmında arkadaşlar pet malzemeleri var. Şu anda bende petleri açmadığım için gözükmüyor. Pet geliştirme taşları var. Sadece 1 milyon elmasa, 2 milyon elmasa, belki daha fazla milyon elmasa bunları alacağız. Ama elmas harcama etkinliği gelecek oyunda. O zaman elmaslarımızı harcayacağız. O pet malzemelerini aldıktan sonra ise o pet malzemelerimizi bu etkinlikte Allianz Brawl etkinliğinin dördüncü ya da beşinci gününde petlerini geliştir diye bir görev var. Orada kullanacağız. Genelde bu etkinlik silahlanma yarışı ve subay projesi, yani bir an önce size oynamanızı tavsiye ettiğim iki etkinlikle aynı zamanlarda denk gelir. Hem burada görev yapıp ödülü alırsınız, hem diğer tarafta oynayıp oradan da 50 bin elması alabilirsiniz. Ve petlerinizi kesinlikle burada basabilirsiniz arkadaşlar. Bunun ödülleri de şu şekilde: birinci olursanız 30 bin elmas, has altın, mitik parçalar ve çok güzel ada parçası verir. Bir sonraki etkinliğimiz oyundaki en güzel etkinlik. Bu oyuna sadece bir kere geldi ama bunun benzeri etkinlikler gelecektir. Size mantığını anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar, çantamızdaki hızlandırmalarla alakalı genel olarak pek bir şey söylemedim. Ama çantamızdaki elması, enerjiyi ve hızlandırmayı bunun gibi etkinliklerde kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu tarz etkinliklerde özel etkinliklerdir. Sadece 4-5 ayda, bazen yılda 2 ya da 3 kere gelir. Bu tarz etkinliklerde çantanızın dolu olması gerekiyor. Özellikle hızlandırma, elmas ve enerji. Bunu göstermemin sebebi şudur arkadaşlar. Elmas harcadıkça bu etkinlikteki malzemeyi alırsınız. Hızlandırma kullandıkça bu etkinlikteki malzemeden verir size. Hayvanları yendikçe gördüğünüz gibi ve kaynak topladıkça size bu etkinlikteki malzemeyi verir ve aldığınız malzemelerle buradaki boss'a vuruş yapıyorsunuz ve vuruş karşılığında size elmas, hızlandırma ve daha farklı ödüller veriyor ve kalıcı şehir görünümü elde edebiliyorsunuz. Yani elmaslarınızı ve aynı zamanda hızlandırmalarınızı kullanabileceğiniz oyundaki en iyi etkinlik kesinlikle budur. Elimden geldiğince her şeyi size anlatmaya çalıştım. Ekstra özet bilgi demeyeyim ama ekstra bilgi vermek için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Eyaletlerde, oyunda şöyle bir eyaletler var. Çok güçlü eyaletler var. Çok aktif oyuncunun, çok para yatıran oyuncunun. O tarz eyaletlerde etkinlikleri kazanamayabilirsiniz. Onun dışında orta eyaletler var. Biraz daha az oyuncunun olduğu, biraz daha az para yatıran oyuncunun. Oralarda da çok birikim yapıp doğru zamanda oynarsanız kazanabilirsiniz. Bir de ölü eyalet dediğimiz inaktif oyuncu dolu ve çok az para yatıran oyuncunun olduğu eyaletler vardır. Özellikle eyalet transferi eyaletinize geldikten sonra, yani 160-170. günden sonra transfer geliyor. O zamandan sonra ölü bir eyalette birikimleriniz varsa o eyaletteki tüm etkinlikleri siz kazanabilirsiniz. Orada çantanızı doldurup elmaslarınızı, her şeyi kazanıp daha sonra istediğiniz bir eyalete transfer olabilirsiniz. Örnek veriyorum, Şeflerin Salonu tarzı etkinliklerde kahraman veriyor. Ben normalde oynamanızı tavsiye etmiyorum. Ama eğer öyle ölü bir eyaletteyseniz, rakipleriniz para yatırmıyorsa, kimse birikimlerini kullanmıyorsa, o tarz bir eyalette istediğiniz kahraman varsa o etkinlikleri de oynayabilirsiniz. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım ama video süresi gitgide uzuyor. Umarım bu video işinize yaramıştır. Anlamadığınız bir kısım varsa ya da sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Elimden geldiğince yanıtlayayım. Ve bu video için çok fazla uğraştım. Lütfen beğenip yorum yapıp paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.